Hocam merhaba. Merhaba. Geçen programımızda obezitenin erkeklerin cinsel hayatı üzerindeki etkilerini bize anlatmıştınız. Bugün de size diyabetle ilgili sorular sormak istiyorum. Diyabetin etkileri nelerdir erkekler üzerinde? Evet, bu da yine çok kıymetli bir soru ve bence önemli bir konu başlığı. Bir önceki videodan belki bir atıf yaparak başlamakta fayda var. Obezite dediğimiz ya da aşırı vücudun yağlanması dediğimiz problemin bir sonucu olan diyabetin de tabii ki kaçınılmaz olarak erkek cinselliği üzerine olumsuz etkileri var. Ama burada olay birazcık daha dramatize oluyor. Çünkü sadece eğer obezite ile ilişkili, aşırı yağlanma ile ilişkili bir probleminiz varsa burada temel problem testosteronun periferik dokularda östrojene dönüşmesi ve bunun indirekt olumsuz etkilerini yaşıyor insanlar. Ama olayın içerisine eğer diyabet de eklenmişse bununla birlikte bizim halk arasındaki tabiriyle ateroskleroz dediğimiz, damar sertliği dediğimiz durum da ekleniyor ve bu sefer artık olayın içerisinde sadece hormonal problemler değil, aynı zamanda damar yapısının bozulmasıyla ilişkili çok daha ciddi problemler ortaya çıkıyor. Hocam diyabet cinsel fonksiyonları hangi mekanizmalarla bozuyor? Bu da çok kıymetli ve bence izleyicilerimizin dikkatle dinlemesi gereken bir soru. Diyabetin sebep olduğu problemlerin ilkini daha önceki videomuzda da açıklamıştık. Aşırı yağ dokusu artışı, metabolik sendrom ve bununla ilişkili testosteron hormonunun yağ dokularında, periferik dokularda aromataz enzimi vasıtasıyla östrojene dönüşmesi dolaylı bir testosteron düzeyi seviyesinin azalmasına ve östrojen seviyesinin artmasına, ikisi arasındaki dengenin relatif olarak bozulmasına yol açıyor. Bunun sebep olduğu problem libido azalması. İkinci başlık diyabetin sebep olduğu damar hasarı. Ateroskleroz ve damar tıkanıklıkları, bunun sebep olduğu problem ise erkeklerdeki en büyük problemlerden birisi ereksiyon problemi. Üçüncü başlık ise yine diyabetin sinir hasarına yol açması sebebiyle beyin ve cinsel organ arasındaki koordinasyonun kaybolmasından dolayı ortaya çıkan erken boşalma problemleri. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi ürolojik problemler olarak değerlendirilebilir, üroloji uzmanları tarafından yönetilebilir ama bilmemiz gereken şey şu ki diyabet doğrudan sizin cinsel hayatınızı olumsuz etkileyen ve olumsuz neticelere yol açan çok ciddi bir sağlık problemidir. Bununla alakalı meslek hayatımda yaşadığım çok enteresan, ilginç, belki biraz da komik bir hikayem var. Müsaade ederseniz onu da sizinle paylaşmak isterim. Diyabeti olan ve yoğun sigara içen bir hastamız, yani 50-55 yaşlarında bir hastamız, kasık damarlarındaki çok ciddi tıkanıklık nedeniyle biz ona müdahale etmiştik ve kasık damarlarına stent takmıştık. Hastamız bir ay sonra kontrole geldiğinde ben de asistanımla birlikte poliklinikte hastaları muayene ederken hasta yakını, eşi asistanımla özel bir görüşme talep ediyor ve o görüşme bittikten sonra asistanım gelip bana eşinin anlattıklarını şu şekilde özetlemişti. Stent takıldıktan sonra, yani kasık damarındaki darlık, ciddi darlık giderildikten sonra eşiyle alakalı hanımefendinin yakınması şu: benim eşime ne yaptınız? Bu adam beni hiç rahat bırakmıyor demişti. Yani bu tabii bu yönüyle bakarsanız belki komik gelebilir ama bu bahsettiğimiz diyabet ve sigara kullanımının sebep olduğu seksüel fonksiyon bozuklukları açısından, cinsel kapasitenin azalması açısından ne derece ciddi bir problemin parçası olduğunun da çok açık bir göstergesi olduğu için paylaşmak istedim. Hocam diyabet hastalarının yaşadıkları bu tür problemler açısından bize son olarak neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Aslında bunu şöyle cevaplamak doğru olacaktır. Daha önceki videolarımızı izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ben diyabeti uzunca bir zaman hastalarla barışık devam eden ve hiç problem çıkartmayan, aslında iyi huylu bir hastalık olarak tanımlandığını ve bunun uzunca bir balayı dönemi olarak hastaların yaşadıklarını size ifade etmiştim. Dolayısıyla diyabet en baştan itibaren ciddiye alınması gereken ve ciddi yönetilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Eğer diyabeti diyet yoluyla, kilo verme yoluyla geriye döndüremiyorsanız, bu anlamda endokrinoloji uzmanlarından, diyabet uzmanlarından alacağınız tıbbi destekler konusunda, kan şekerinizin düzenli olması konusunda, varsa diğer kötü alışkanlıklarınız sigara vesaire ya da hipertansiyon,
bunlardan kurtulma ve bunları yönetme açısından çok ciddiye almanız gereken bir süreç olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Açıkçası diyabet size faturasını çok ama çok sonra, yıllar sonra, yani hastalığınızın başladığından yıllar sonra ortaya koyan çok ciddi, çok sinsi bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bizim insanımız maalesef fatura önüne gelmeden bu tür rahatsızlıkları ciddiye almıyor. Ben bununla alakalı diyabetin cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açması, cinsel gücün azalmasıyla alakalı kısa bir fıkra anlatmak istiyorum. Bu da aslında konunun ciddiye alınması ya da alınmaması, hangi noktada ciddiye alınması gerektiği noktasında bence önemli bir ayıraç olabilir. Karadenizli bir vatandaşımız bakkala gidiyor ve orada sigara talep ediyor. Tezgahtar ona sigarayı verdiğinde biliyorsunuz Türk kanunlarına göre sigaraların üzerinde bazı uyarıcı yazılar oluyor. Bunlardan sigara sizi akciğer kanseri yapabilir, sigara sizi öldürebilir vesaire yazıyor. Bizim arkadaşımızın aldığı sigaranın üzerinde sigara sizi öldürür yazıyor. Tabii bu herhangi bir problem değil. Bizim vatandaşımız sigarayı alıyor, kullanıyor. Bir gün sonra bitirdiği paketten sonra tekrar aynı bakkala gidiyor ve bakkal ona tezgahtan yine yeni bir sigara veriyor. Bu sefer sigaranın üzerinde sigara cinsel gücünüzü azaltır yazıyor. Bizimkisi tabii biraz yüzüne ekşitiyor ve diyor ki bunu al, bana öldüreninden ver diyor. Yani aslında konuyu şu açıdan size anlatmaya çalışıyorum. Evet, sigara ve diyabet sizi orta uzun vadede hayatınızın kaybına yol açabilecek ciddi bir problem. Belki bunu yeterince ciddiye almıyor olabilirsiniz ama sigara ve diyabet aynı zamanda sizin cinsel gücünüzün azalmasıyla ilgili çok ciddi problemlere de yol açıyor. Belki bu açıdan daha ciddiye almanız gereken bir durum olarak değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için ve özellikle de sonunda anlattığınız fıkra çok akılda kalıcı olacak. Ben teşekkür ederim.